Selam arkadaşlar, Lezzet Nesli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sıcak su ile kurulan garanti bir turşu tarifi vermek istiyorum. Sıcak suyla yumuşayacak diye düşünmeyin sebzeler. Kesinlikle kütür kütür çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bunu siz de turşuyu kurduktan 10 gün sonra göreceksiniz. Dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Onları uyguladığınız takdirde siz de kütür kütür kornişon turşulara sahip olabilirsiniz. Siz daha fazla bekletmiyorum. Tarifime geçmeden önce abone olmayanlar abone olup bildirimleri açarlarsa hem yeni tariflerimden haberdar olur hem de bana destek vermiş olursunuz. Bu garanti sıcak suyla kurulan kütür kütür turşu için ben 2 kilo kornişon kullanacağım. Bu sefer büyük boy yapıyorum. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz kornişonları. Salatalarda ve misafir geldiği zaman dilimleyerek kullanmak için bu boyut aldım bu sefer. İlk olarak kornişonları 2 saat kadar sirkeli suda beklettim. 2-3 defa da süzüp yıkadım daha sonra. Son olarak da uç kısımlarını keserek bu şekilde hazır hale getirdim. Sarımsakla kurulan bir turşu. Burada 3 baş sarımsak var. Ama sarımsak başlarının büyüklüğüne göre oran değiştiği için şöyle ben sufle kabına koydum. Doğradıktan sonra yani iri iri doğradıktan sonra tam bir sufle kabı ölçüsünde çıktı sarımsakların. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz sarımsaklarınızı. 750 mililitrelik kavanoz kullanacağım ve ölçülerim bunun için olacak. Farklı boyutlarda kullanacaksanız bir takım matematik işlemi yapmanız gerekecek. Oraya ben karışmıyorum. Her 750 mililitrelik kavanoz için büyük boy çay bardağıyla yani ajda olarak isimlendirdiğimiz çay bardağıyla üzüm sirkesi kullanacağım. Yine her kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu, kesinlikle kaya tuzu kullanın, sofra tuzu değil. Ve yine her kavanoz için 1 çay kaşığı toz şeker. Üzerlerine birer kalın dilimde limon dilimleyeceğim. Eğer limon kullanmak istemiyorsanız her bir dilim limonun yerine 1 çay kaşığı limon tuzu kullanabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmiyorum, hemen kornişonları kavanozlara dizmeye başlıyorum. Tabi diğer tarafta kaynar suyum da hazır. Şu an halihazırda kaynıyor. Kesinlikle ılık, sıcak olmaması gerekiyor. Kaynar olması gerekiyor. Kavanozları da sıcak suyla, duru suyla yıkadıktan sonra fırın teline ters çevirerek 120 derecede 15 dakika fırınladım ve bu şekilde steril hale getirdim. Kapaklarım da sıfır. Onları da yine sıcak sudan geçirdikten sonra iyice kuruladım ve hazır hale getirdim. Her şeyim hazır. Şimdi şipşak turşuyu kurmaya başlıyorum. İlk olarak kavanozun dibine şöyle bir avuç kadar, yani bir avuç derken dolu dolu değil, dibini sarımsakla dolduruyorum. Ve kornişonları uzun uzun diziyorum. Bu şekilde iyice sıkıştırdım, sıkıştırabildiğim kadar. Bu arada yine biraz sarımsak atıyorum. Araya atmam gerekiyordu, unuttum. Sarımsağı ne kadar bol olursa turşu o kadar lezzetli olacaktır. Tabi abartmamak kaydıyla. Üzerine böyle dolu dolu 1 yemek kaşığı kaya tuzunu aktarıyorum. Şöyle biraz sallayıp içine akıtıyorum. 1 çay kaşığı toz şekeri de ilave ediyorum. Lezzet verecektir. 1 çay bardağı üzüm sirkesini de ilave ediyorum. Ve kaynar su ile tüm boşlukları tamamlıyorum. Kavanozun omzuna kadar dolduruyorum. Son olarak üzerine 1 dilim, şöyle kalın dilimledim, limonu bastırıyorum. Temiz ve kuru kapakla 3 geri, çok sıcak, 1 ileri tekniğimle sıkıca kapatıyorum. Kesinlikle ters çevirmiyorum çünkü su sıcak. Uzun süre sıcak süre temas ederse kapağın altı besinlere zarar verecektir. Şöyle bir çalkalıyorum. Bu şekilde hazır hale getiriyorum. Diğer kavanozlarda aynı işlemi yaptıktan sonra biraz daha bilgi vereceğim.
Son kavanozda yapıyorum. 2 kilodan tam 3 tane 750 mililitrelik kavanoz yaptım. Son dilimimi de ekliyorum. 3 geri, 1 ileri sıkarak sıkıca sıktım. 3 kavanozum da hazır hale geldi. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi bunları bir gün boyunca tezgahın üzerinde, ama güneş gelmesin direkt üzerine. Hatta bir örtü örtebilirsiniz. Gözlemlemeye alın, bir akma sızma var mı diye. Akma sızma varsa tekrardan kapaklayın. Daha sonra serin ve karanlık bir ortamda kışın tüketmek üzere muhafaza edebilirsiniz. 10 gün sonra hazır hale geleceklerdir. Tıpkı bu duru su gibi 10 gün sonra da yine suyu duru olarak kalacaktır, siz de göreceksiniz. Eğer yaparsanız turşularınızın sonuçlarını Instagram sayfanızdan Lezzet Nesli hashtag ile paylaşarak bana ve herkese gösterebilirsiniz bu güzel tarifi. Mutlaka deneyin, çok güzel ve garanti bir tarif. Başta da dediğim gibi büyük kornişonlar yerine küçük boy kornişonlarla da yapabilirsiniz. İçerisine biber, havuç, farklı sebzeler atarak da kurabilirsiniz bu turşuyu. Hiçbir riski olmayan garanti bir turşu tarifi. Umarım tarif işinize yaramıştır ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerimde görüşmek ümidiyle esen kalın efendim.